Hepimizin günlük hayatında gördüğü sıradan buz, aslında düşündüğümüzden çok daha sıra dışı. Katalan Nanobilim ve Nanoteknoloji Enstitüsü, ICN2 liderliğinde yürütülen ve Nature Physics dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, buzun uzun zamandır gözden kaçan benzersiz elektriksel özelliklerini açığa çıkardı. Araştırmaya göre buz, büküldüğünde veya düzensiz bir şekilde deforme olduğunda elektrik üretebiliyor. Bilim insanları bu özelliğe flexoloji, flexoelectricity adını veriyor. Bu buluş yalnızca laboratuvarın sınırlarında kalmıyor. Atmosferdeki şimşeklerin nasıl oluştuğunu anlamaktan geleceğin düşük sıcaklıkta çalışan elektronik cihazlarına kadar pek çok alanı etkileyebilecek potansiyele sahip. Çoğumuz piezoelektrik malzemeleri duymuşuzdur. Bunlar, sıkıştırıldığında veya gerildiğinde elektrik üreten özel kristallerdir. Örneğin çakmaklarda kıvılcım üretmek için kullanılır. Ancak buz, yapısındaki moleküllerin simetrik dizilişinden dolayı piezoelektrik değildir. İşte tam bu noktada flexoloji devreye giriyor. Flexoloji, bir malzemenin homojen olmayan deformasyonlara yani bükülme, kıvrılma veya yüzey boyunca farklı gerilimlere verdiği elektriksel yanıtı tanımlar. Yani, eğer buz bir şekilde eğilir, çatlar ya da düzensiz basınçlara maruz kalırsa, yüzeyinde elektrik potansiyeli oluşur. Laboratuvar deneylerinde buz blokları 3 noktalı bükme testlerine tabi tutuldu. Sonuç netti: buz, deformasyon sırasında ölçülebilir elektrik sinyalleri üretiyordu. Üstelik bu sinyallerin büyüklüğü, bazı ileri teknoloji elektroseramiklerle karşılaştırılabilecek düzeydeydi. Yüzyıllardır insanlar gökyüzündeki şimşeklere hayranlık duysa da, bu devasa elektrik boşalımlarının tam olarak nasıl oluştuğu sorusu bilim için hala bir gizemdi. Uzun zamandır biliniyordu ki, bulutlardaki buz parçacıkları ve greyful, yumuşak dolu, tanecikleri çarpıştıkça elektrik yükleri birikiyor. Fakat buzun piezoelektrik olmaması, bu yük ayrımının nasıl gerçekleştiğini açıklamayı güçleştiriyordu. Yeni araştırma, işte bu boşluğu dolduruyor. Buz parçacıkları birbirine çarptığında düzensiz deformasyonlar ortaya çıkıyor. Bu da fleksolojik mekanizmayı tetikleyerek elektrik potansiyeli üretiyor. Bulut içinde milyonlarca bu tür çarpışma gerçekleştiğini düşünürsek, sonunda dev bir elektriksel yük birikiyor ve bu yük, gökyüzünü aydınlatan bir şimşeğe dönüşüyor. Kısacası, şimşekler gökyüzünde parlayan bir doğa harikasından öte, aslında buzun gizli elektriksel kimliğinin bir ürünü olabilir. Araştırmacılar sadece fleksolojik etkiyi değil, aynı zamanda buzun çok düşük sıcaklıklarda kazandığı ferroelektrik özellikleri de inceledi. -113 santigrat derecenin altında, yaklaşık 160 K. Buz yüzeyinde ferroelektrik bir tabaka oluşuyor.
Yani yüzeyde elektriksel kutuplaşma gelişiyor ve bu kutuplaşma tersine çevrilebiliyor. Buzun adeta mini bir elektrik anahtarı gibi davranabilmesi demek. 0 santigrat dereceye kadar olan sıcaklıklarda ferroelektriklik kaybolsa bile fleksoloji devrede kalıyor. Böylece buz, farklı sıcaklıklarda iki farklı elektriksel davranış sergileyebiliyor. Bu özellik buzun yalnızca atmosferdeki doğal süreçler için değil, İnsan eliyle tasarlanacak teknolojiler için de cazip bir malzeme olabileceğini gösteriyor. Kutup bölgelerinde veya yüksek dağlık alanlarda, buzun deformasyonundan elektrik üreten cihazlar geliştirmek mümkün olabilir. Örneğin rüzgarla hareket eden buz parçalarının enerji üretmesi hayal değil. Buzun elektrik üretme yeteneği, düşük sıcaklıkta çalışan sensörler için kullanılabilir. Bu sensörler, kutup araştırmalarında, buzulların hareketlerini izleyen sistemlerde veya uzay görevlerinde kritik rol oynayabilir. Bugün seramiklerde kullanılan fleksolojik ve ferroelektrik özellikler, yarının buz tabanlı kapasitörlerinde veya soğuk ortam devrelerinde karşımıza çıkabilir. Hatta gelecekte, buz çipleri, fikri kulağa o kadar da uzak gelmeyebilir. Bu keşif büyük bir adım olsa da, önümüzde hala pek çok soru var. Gerçek bulut ortamında farklı büyüklükteki buz kristalleri, toz parçacıkları, sıcaklık dalgalanmaları varken bu etki nasıl işliyor? Buzun içerdiği safsızlıklar, örneğin tuz veya diğer iyonlar, elektrik üretimini nasıl etkiliyor? Yüzey ferroelektrikliği yalnızca çok düşük sıcaklıklarda ortaya çıktığı için, bu özelliği günlük teknolojilerde kullanmak mümkün mü? Bilim insanları şimdi bu sorulara yanıt arıyor. Görünen o ki, buzdolabımızın buzluğunda duran sıradan buz küplerinin bile içinde saklı bir bilim harikası var. Bugüne kadar sessiz ve pasif sandığımız bu malzeme, aslında gökyüzünde şimşekleri ateşleyen ve gelecekte yeni teknolojiler için ilham kaynağı olabilecek gizli bir elektrik dünyasına sahip. Belki de önümüzdeki yıllarda, enerji üreten buz ya da akıllı buz cihazları, hayatımızın bir parçası olacak. Şimşeklerin parıltısında gördüğümüz ışık, aslında buzun bize çoktan anlattığı bir sır olabilir.